Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Evet, bugün de sizlere saç bonesiyle geldim. Saç bandı yaptık, bandana çalıştık. Tabii ki bir de bonemiz de olsun dedim. E, Bu fikri de bana takipçim verdi. Yoksa aklımda bone yapmak yoktu. Bunu daha önce yıllar önce de atmış meğerse mesajları geriye doğru gittiğimde aynı boneyi 4-5 sene önce de atmış. Ben de bunu dün akşam bir oturuşta ördüm. Çok kolay yapımı, hemen de bitiyor. Böyle motiflerden oluşuyor arkadaşlar. Ve YouTube'da hiç bir yerde yok bu model. Pinterest'te var. Böyle tepemiz şuradan başlayacak ve öre öre bonemizi bitireceğiz. Ben bunun için Peria koton kullandım. Alize koton gibi farklı yer markalarda bütün koton ipleri kullanabilirsiniz. Uçlarına pul yaptım. İsteyenler inciler, boncuklar veya sade de bırakabilirsiniz. Araya da şöyle simli ip kattım. Çok incecik bir ipim vardı. Böyle ışıl ışıl olsun dedim. Bu sene pullu çantalar, boneler, her şey çok moda arkadaşlar. Böyle şıkır şıkır ve bu bize yetişkinlere göre bu arada. Bütün hepsini olur çünkü bu açılıyor ve kalın tığla örmeniz gerekiyor. Şimdi hemen yapımına başlıyoruz. Evet arkadaşlar, motifli bonemiz için ben Peria'nı yine kullanacağım. Peria koton. İçerisinde şöyle simli pullu bir ipim var. Bundan katmak istiyorum. Böyle ışıltılı olsun diye. Bu sene pullu çantalar, boneler çok moda. Şöyle ikisini bir katacağım. Ben de elimde şu an bu var. Daha iri pullu ipler var biliyorsunuz. Onunla yaparsanız daha da hoş olur. Şimdi ben bu olduğu için elimde böyle devam edeceğim. Bakın şu küçük, bunlar çok küçük biraz. Yine uçlarına bu şekilde pullar takabiliriz. Veya inciler, boncuklar takabiliriz. Şimdi hemen yapıma başlayalım. Tığ olarak da 6 numara 3,5 milim kullanacağım. Şöyle başlayalım. Evet. Orta parmağımıza ipimizi 2 kere doladık. Biraz rahat olsun. Motif yapacağız çünkü içerisine. Şimdi sihirli halkanın içine şöyle önce ipimizi sabitleyelim. Evet. Sihirli halka içerisine şimdi örneğimizi kuracağız. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığıma 2 kere ipimi doluyorum ve 3 defa da çıkıyorum. 1, 2, üçüncüyü bekletiyorum. Sonra hepsini bir alacağız. Tekrar 2 kere doladım. Aynı yere 1, 2. Şimdi zincir de sayıyoruz ilmek olarak. Hepsini bir kapatıyoruz. 4 zincir çek, pardon 8 zincir çekelim. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar 2 kere doladım. Yeniden aynı işlemi yapıyoruz. 1, 2 defa çıkıp bekliyoruz. Tekrar 2 kere doladım. Aynı boşluğumuza 2 kere çıkıp bekliyoruz. Tekrar 2 kere doladık. Yeniden 1, 2 defa da çıktık. Şimdi tığımızdaki bütün ilmekleri kapatıp tekrar 8 zincir çekiyoruz. 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar 2 kere doladım.
Yine 3 defa batıyoruz. Bekletiyoruz yeniden. Toplam 6 defa aynı işlemi yapacağız. Şu an 3 tane oldu. 1, 2, 3. Şurada arada kontrol edelim çıkmasın diye. 4, 5, 6, 7, 8. 2 kere doladım. Minnoş. Kızıyorum ama. 2 kere doladım. Hepsini kapattık. 8 zincir. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kere doluyoruz. Evet, hep tekrar yapıyoruz. Üç, 5 oldu. Sonuncuyu yapıyorum. 4, 5, 6, 7, 8. 2 kere doladım tekrar. Sonuncu yaprağımızı yapıyoruz. Evet. Tekrar 8 zincir. 5, 6, 7, 8. Şimdi ilk yaptığımızı batacağız. Önce şurayı bir kapatalım, sihirli halkamızı. Şu alttan gelen ipi çekelim. Bakın şu üstte, şu altta. Biz alttan geleni şöyle çekeceğiz. İp içine dönecek. Daha sonra bu ipi tamamen kapatıyoruz. Ve sihirli halkamızı kapattık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8 zincir çektik. İlk yaptığımız ilmeğimizin şu tepesine battık. Bir zincir çekip keselim. Evet, tepe noktasındaki ilk motifimizi yaptık. Şöyle biraz elimizle de esnetelim. İlmekler yerine otursun. Evet. Şimdi ikinci motifimizi, yani şu çevre boyunca motiflerimizi yapacağız. Aynı işlemi yapıyoruz. Sadece onda 5 tane yapacağız. Şu an burada 6 var. 5 tane yapıp gelelim. Aynısı. Evet, şimdi 4 tane örneğimi yaptım. 1, 2, 3, 4. Şimdi 5. yapmadan önce motifimize ekleme yapacağız. 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. 8'in yarısı 4. Şimdi motifimizi aldık. Tam ortaya şöyle ekleyelim. Tekrar 4, 2, 3, 4 ve son 5.'yi yapalım.
sıkış yapmıyorum. Gayet rahat çalışıyorum. Evet, 5.'yi yaptım. Yine 8 zincir. 4, 5, 6, 7, 8. Evet. İlmeğimizi birleştirmeden önce yine şurayı kapatacağım. Alttan geleni çekiyorum. Sonra diğerini. Yine aynı ilk başladığımızın tepesine batıyorum. Bir zincir ve kesiyoruz. Evet, bu şekilde 5 tane yaptık. İkinci sıramızda. Şimdi yine aynı 5 yine ekleme yapacağız. Bu sefer buradan şu alana ekleyeceğimiz için başlayıp ekledikten sonra koparalım. Evet, üçüncü motifte 2 tane örnek kurdum. Şimdi ekleme yapacağım. 4 zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Hemen 5. olan motifime batıyorum. 5 tane olana. Şuraya. Zaten belli. Hemen buradan tam ortaya batıyorum. İçinden geçirdim. Yine 4 zincir, 3, 4. Tekrar örnek kuruyorum. Tekrar 4 zincir, 3, 4. Bu sefer şuraya. Zaten belli arkadaşlar. Şuraya içini yapıyoruz. Sıradaki zincirin ortasına batıp ilmek kaydırdım. 2, 3, 4. Bakın. Bu şekilde yeniden örneğimi kuruyorum. Dördüncüyü yapıyoruz. Tekrar artık buraya ekleme bitti. 2 parçayı ekledik. 8 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son örneğimi kuruyorum. Beşinciyi. Dört, 5, 6, 7, 8. Yine ilk birincinin tepesine batıp ilmek kaydırdım. Bir zincir. Evet, üçüncü motifimizi yaptık. Şurası tepe noktası. Bu ikinci sıra. Burayı kapatmayı unutmuşuz. Burayı yine alttan geleni çekelim. Sihirli halkayı kapatmamışız. Evet. Böyle. İkinci sıramız bitti. Şunlara iyi bakalım. Eklediğimiz yerler. Şimdi tekrar aynısını yapacağız. Dördüncü motifteyiz. Yine
Şunu yaptığımız gibi 2 tane örnek kuralım. Üçüncülerde şuraya bir de buraya ekleyeceğiz. Ben yine oraya gelince göstereceğim. Evet, dördüncü motifi ekleyeceğiz. Şuradaki altı olan tepe noktası, ikinci sıra burası. Şimdi 2 örnek kurdum. Yine 4 zincir çekiyorum. Ve hemen sıra şu alana dördüncü motifi ekleyeceğiz. Şöyle aldık tam ortaya. Zincirin içine batıyorum ve içinden geçirdim. Tekrar 4 zincir. 2 kere doluyoruz. Dört zincir. Hemen karşısındaki şuraya tam ortaya batıyorum. İlmek kaydır, 4 zincir. Şu şekilde tekrar örnek kuruyoruz. Evet, dördüncü örnek, beşinciyi yapacağız. 6, 7, 8. Tekrar 8 zincir. 8. Yine hemen tepeye batıp ilmek kaydırıp bir zincir. Evet, zil halkamızı yine kapatalım. Alttan geleni çekiyorum. Evet. Dördüncü motifi de ekledik. Şimdi diğerlerini aynı şekilde yapıp gelelim. Evet, ikinci sıramızdaki altıncı motifi şuraya yapacağız arkadaşlar. Şimdi şu birinci sıramız bu 6 tane olan. İkinci sıramız 5 taneydi şunlar. 5 yaprak. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi altıncıyı 1, 2, 3 köşeye ekleyeceğiz. 2 köşe yapıyorduk. Burada bir buraya zincir olarak, bir buraya, bir buraya. Şimdi burada 2 tane yaprağımı yaptım. 4 zincir çektim. Hemen sıramdaki şu zincirin tam ortasına ekliyorum. Tekrar örnek kuruyoruz. Tekrar 4 zincir. Şimdi sıradaki ortadaki motifin hemen şu, zaten belli arkadaşlar, tek kal. Burada tek kalmış zaten. Yine bunun ortasına
ekliyoruz. İlmek kaydırdım. 4 zincir. Yine 4 zincir. Dördüncü eklemeyi yapıyoruz. Hemen karşısındaki zincirimize şuraya. Dört zincir ve son yaprağımızı yapıyoruz. Sekiz zincir çekip birleştirelim. Hemen karşıki ilk tepesine batıyorum. İlmek kaydır, bir zincir. Sihirli halkamızı kapatalım. Evet, ikinci sıramızı bitirdik. Bu şekilde yerler belli, hiç boşluk yok. Hepsini ekledik. Şöyle açılacak zaten örgü. Şu üçüncü sırayı yapacağız. Ben bir yandan iplerimi temizliyorum. Şu ipi iki kere doluyorum buraya. Çıkmaz ama gene de garanti olsun diye düğüm atıyorum. Şöyle dipten kesmeyelim. Biraz uzaktan keselim. Evet, şimdi üçüncü sıramızda 6 tane yapacağız arkadaşlar. Yani bunun gibi 6 yaprak yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunlar 5 yaptık. 1 ve 3. sıramızı 6 yapacağız. Şimdi yapıp gelelim ve artık buraya ve şuraya ekleyeceğiz. Evet, 3. sıradayız ve ekleme yapacağım. 2 tane örnek kurdum. 4 zincir çektim. Hemen şu iki motifin arasına şuraları tutturacağım. Tam ortaya batıp ilmek kaydırdım. 4 zincir. Tekrar örnek yapıyoruz. Dört zincir. Şunu da arada çekelim. Sihirli halkanın ipini. Hemen karşıya şimdi şuradaki motifin zaten yeri belli. Buraya tam ortaya dört zincir. Evet, iki
Burada 2 tane ekliyoruz. Şimdi 3 toplam 6 tane örnek yapacağız. Dördüncüyü yapıyorum. Bunu yapıp gelelim. Evet, şimdi 3. sıramızdaki ilk motifimizi şu iki yere ekledik. Şimdi ikinci motifimdeyim. 2 tane örnek kurdum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada 3 yere ekleyeceğiz. 1, 2 ve 3 şuraya. Yani sadece ikisini yaparsak büyütmüş oluruz. Artık biz biraz ufaltacağız. Kafayı yuvarlatacağız. Ve şu bakın şöyle şu 3 alana buraya evet şu alana motifi ekleyeceğiz. Ve artık kıvrılmış olacak şapkamız. Kafa şeklini alacak. Şimdi hemen şuradan başlıyorum. 4 zincir çektim. Şuradan tam ortaya batıyorum. İçinden geçip 4 zincir. 4. Örneğimizi kuruyoruz yine. Tekrar 4 zincir. Sıradaki şurası tam ortaya battım. Dört zincir. Tekrar 4 zincir ve üçüncü şuraya üçüncü defa ekliyoruz. Dört zincir. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 iki tane daha yaprak yaparak bitireceğiz. Burada 6 yapıyoruz çünkü. Üçüncü sıramızda. Evet, bir tane daha yapıp geliyorum. Evet, altıncıyı da yaptık ve 8 zincir çekip ilk baştakine yine aynı batıyoruz. Yine şu alttan geleni çekiyoruz. Evet, bakın böyle içe doğru dönmüş oldu. Örnek şapkamız dönüyor artık. Şimdi diğerlerini de bütün motifleri aynı şekilde ekleyip gelelim. Şimdi bakın. Sıradakini 1, 2, 3. 3 yere ekleyeceğiz. Tekrar sıradakini 1, 2, 3 bu şekilde yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 3. sırada son motifimi ekliyorum. Burada diğerlerinde 3 yerden eklemiştik. Son motifte 1, 2, 3 ve 4 yerden tam şu şekilde 4 yerden ekleyeceğiz. 3. sırada da
Toplam 6 motif olacak. Şu an 5 tane ekledim. 1, 2, 3, 4, 5 tane ekledim. Şimdi altıncıyı buraya tam şu alana ekleyeceğiz. Bu şekilde 2 örnek kurdum. 4 zincir çekip sıradaki motifimize şurası tam ortaya yine batıyorum. Şöyle yapalım. Biraz karışık gibi gözüküyor ama tekrar 4 zincir, 3, 4, tekrar 4 zincir, 3, 4. Hemen sıradaki şurası. Bunlar zaten eklenmiş. Bunlara zaten belli arkadaşlar. Buraya yapmıyoruz. Hemen sıradaki şuraya 3, 4. İki, üç, dört. Hemen sıradaki burası. Dört. Tekrar 4 zincir. Bakın 1, 2, 3 tane ekledik. Şimdi dördüncüyü ekliyoruz. Bakın hemen karşısı. Üç, dört. Ve altıncı yaprağı yapıyorum. Evet. Şimdi 8 zincir çekerek 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Eklemeyi tamamladık arkadaşlar. Şöyle kafamız yuvarlak şekilde oluştu. Bu bayağı çekince açılıyor. Güzel bir ütü yapınca. Yani kafaya takınca bayağı bir açılmakta. Toplam 3 sıra yaptık. Tam birinci sırada bir tane motif var. İkinci sırada 6. Üçüncü sırada da yine 6 tane motif var. Artmadı. Şimdi son kısmını yapacağız. Burayı bir toparlayacağız.
Evet, en son burada kaldık. Buradan devam ediyoruz. 4 tane ilmek kaydıracağım. Yani ortaya gelene kadar her zincire ilmek kaydıralım. 4 zincire. Evet, ortaya geldik. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın buraya atlıyorum. Hemen motifimin şuraya tam ortasına yine ilmek kaydırıyorum. Tekrar 10 zincir. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Hemen sıradaki, bakın burası, sıradakinin tepesine batıyorum, ortaya ilmek kaydır. Bu arada bu zincirleri 8 de yapabilirsiniz. 8 zincir. Yani buna göre kafanızın büyüklüğüne göre değişecektir. Yani bir bakın, önce bir 8 yapın, sonra bir 10 yapın. Yani sıkış mı? 8 belki dar geldi, 10 yapabilirsiniz. Veya 10 bol geldi, 8 gibi ayarlayabilirsiniz. Tekrar 10 zincir. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Hemen yine bakın karşıya. Zaten burada motifte 2 tanecik kaldı. Eklenecek yer. Bunun tepesine, birini buraya. Tekrar 10 zincir. 5, 7, 8, 9, 10. Diğeri de buraya. Tekrar 10 tane. Sıra sonuna kadar hep aynı yapacağız. 6, 7, 8, 9, 10. Sıradaki motifimizin, bakın sıradaki motif bu. Şuraya, ortaya ekliyoruz. Tekrar 10 zincir buraya. Bu şekilde bakın çevresini artık toparlıyoruz. Evet, sıramın sonuna geldim ve ilk başladığım yere batarak burayı tamamladık. İlmek kaydırıyorum ve bütün çevresini zincirle geçtik, birleştirdik. Şimdi hem sık iğne yapacağız hem ikili trabzan. Bu sıramıza dolgu işlemi. Son sıramızı yapıyoruz. Bir tane sık iğne, tığım üstüne aldım. Bir tane tekli trabzan. Şimdi 8 tane ikili trabzan yapacağım. Arada şöyle pul takacağım. Elimde pul var. İsteyenler aralara inciler takabilir, boncuk takabilir. Size kalmış. Şimdi bir tane, evet, 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3. Gayet rahat çalışıyorum. Sıkış yapmıyorum örgümü. Evet, 4 tane ikili trabzan yaptım. Pulumu alıyorum. İçinden geçtim. Tekrar tığım üstüne aldım. Devam ediyorum ikili trabzanıma. Bu şekilde buraya taktım. Şöyle araya tutturursak nasıl olur, böyle deneyelim.
Evet. Böyle daha iyi oldu. Şöyle yapalım yani. Tığın üstüne aldım. İçinden geçirdim. Pardon. Bu şekilde tutuyorum. İçinden geçirdim. Bir sık iğne yaptım. Yani buraya bu şekilde tutturdum. Ve tekrar normal devam ediyorum. Böyle. Düz, o zaman düz olmuş oldu. Hem altta kaldı. Böyle yan kalmıştı. Tekrar 4 tane ikili trabzan. 3 toplam 8 tane oldu. 8 ikili trabzan. Bir tane tekli, yani üçünü bir kapattım. Bir sık iğne. Tekrar sıradaki boşluğumuza, zincirin içine bir sık iğne, bir tane tekli trabzan, üçünü bir kapattım. 4 tane ikili trabzan, evet, 4 tane. Pul yapmayacaksanız 8 tane olacak. Şimdi pul takıyoruz. Şöyle içinden geçiriyorum ve kapatıyorum. Çok sıkış yapmayalım, rahat yapalım. Tekrar 4 ikili trabzan, bir tane tekli trabzan ve bir sık iğne. Evet. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar hepsini yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, pullu motifli bonemizi tamamladık, bitirdik. Ben yine ütü püskürttüm, buhar püskürttüm. Ütüyü yüzüne vurmadım, değdirmedim yani. Bu şekilde tamamladık. O kadar güzel gözüküyor ki ışıl ışıl. Maalesef bu kameraya yansımıyor arkadaşlar. Çok belli olmuyor ama şeyde çok güzel oldu. Gerçekte böyle tam yaza uygun. Dediğim gibi bu sene pullar çok moda. Farkı da yapabilirsiniz. Sade yapabilirsiniz. Veya incili, farklı boncuklu, nazar boncuklu, çeşit çeşit böyle boneler yapabilirsiniz. Evet. Şöyle videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup yorum beğeni yapmayı da unutmayın canlar. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.